Siz bu videoyu izlediğiniz sırada Amazon 200'den fazla sipariş aldı. 2021'de 469,8 milyar dolarlık satış yapan Amazon, o dönem bir günde şirketinin değerini 190 milyar dolar arttırma başarısını da gösterdi. Dile kolay gelen bu rakamları şöyle açıklayalım. Amazon, ülkelerin %90'ından daha zengin bir şirket. Son zamanlarda eli biraz sıkışan şirketin ekonomik anlamda sarsıntılar yaşadığını biliyoruz. Ama bu dünyanın en zengin şirketlerinden birisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Her ne kadar bu dev oluşumun başarıları oldukça ön planda olsa da günahlarının sayısı da yabana atılmayacak derecede fazla. Gelin kimilerine göre müthiş bir başarı hikayesi olan Amazon'un gizlenmeye çalışılan günahlarına bir göz atalım. Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Videoda gördüğünüz Jeff Bezos, Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya geldi. Küçüklüğünde kardeşlerini odasından uzak tutmak için elektrikli alarm yapacak kadar mühendisliğe eğilimi olan Bezos'un sayılarla ve bir şeyleri ölçebilme konusunda takıntıları vardı. 1974 yılında büyükannesiyle seyahat ederken her bir sigaranın insan ömrünü 2 dakika azalttığı bilgisinden yola çıkarak büyükannesinin içtiği sigaraların ömrünü ne kadar azalttığını hesapladı. Bu hesap büyükannesinin hoşuna gitmemişti. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Jeff'in bir şeyleri ölçmeye olan takıntısı ona başarının yollarını açsa da birçok insanın hayatını da karartacaktı. Ama oraya birazdan geleceğiz. Üstün yetenekli çocuklar okulunda okurken yaz tatillerinde dedesine yardım etmek için Teksas'ta sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak çalıştı. Liseyi birincilikle bitiren Jeff, sonrasında dünyanın en iyi okullarından Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar ve elektrik mühendisliği bölümlerinde birincilikle tamamladı. Birkaç şirkette başarılı konumlara yükselen Jeff Bezos'un karşısına çıkan bir istatistik hayatını değiştirecekti. Where did you get an idea for Amazon.com? Well, 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. And I picked books as the first best product to sell online. Bezos, garajında başlattığı bu girişime önceleri acımasız anlamına gelen Relentless ismini koymayı düşündü. Fakat daha sonra Amazon isminde karar kıldı. Bugün dahi Relentless.com'a tıkladığınızda Amazon'a yönlendirildiğinizi görebilirsiniz. Amazon'un ilk günlerinde her sipariş geldiğinde bir zil sesi duyuluyordu. Bu sesi duyan ofis çalışanları hemen sipariş ismine bakıp alıcının tanıdık olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Birkaç hafta sonra zil o kadar çok çalıyordu ki bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldılar. Zil, Amazon'un ofisine kurulduğundan bu yana şirket milyarlarca paketi müşterilerine teslim etti ve etmeye devam ediyor. Günümüzde 1,5 milyondan fazla çalışanı olan Amazon'un kurucusu Bezos, müşteri memnuniyeti konusunda oldukça takıntılı. Onun bu takıntısı çalışanlara baskı, zorbalık ve daha birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. İngiltere'nin Midlands bölgesinde bulunan devasa Amazon deposunda yaşananlara bir bakalım. 48 kilometrelik yürüme alanı bulunan bu depoda çalışanların yemek yiyebilecekleri vakit sadece 10 dakika. Çalışanları yüksek teknolojilerle takip eden Amazon'un iş sırasında arkadaşıyla konuştuğu için 3 kez uyarı alanı işten attığı ortaya çıktı. Bu depoda yaşanan sorunlar sadece bunlarla da sınırlı değildi. Started in March and then they laid me off and then I went back and then they laid me off again. And then I went back again. Amazon, bölgede işe ihtiyacı olanları 13 haftada bir işe giriş çıkış yaptırarak sürekli deneme sürecinde tuttuğu, bu sayede çalışanların kadrolu işçi statüsündeki yasal haklardan mahrum bıraktığı belirlendi. 2018'de Amazon'un bir deposuna işçi olarak giren yazar James Bloodworth'ün tanık oldukları ise oldukça çarpıcıydı. Yazar, depo çalışanlarının ürünleri paketleme hızının takip edildiğini ve çok sıkı kurallarla belirlenen molalar dışında onların dinlenmesine izin verilmediğini belirledi. Molasını biraz uzatana uyarı verildiğinden çalışanlar daha çok paket yaparak işlerini kaybetmemek için zihinsel ve bedensel olarak kendilerini zorluyordu. Bu zorlama hali öyle noktalara ulaşmıştı ki depo çalışanlarının 3/4'ünün tuvalete gitmekten çekindiği ve iş yerinde su içmediği ortaya çıktı. Sabah uyandığında kendisini iyi hissetmemesine rağmen işe giden bir kadın 2 saat sonra rahatsızlanınca mecburen doktora muayene oldu. Doktor raporunu Amazon deposundaki yetkiliye verdiğinde neyle karşılaştı dersiniz? Çok geçmiş olsun. İyice dinlen. Sen hamilesin. Önce sağlık gelir mi? Hayır. Amazon yetkilileri kadına doktor raporu olmasına rağmen işlerini aksattığı için resmi uyarı verdi. Tüm bu anlattıklarım konusundaysa Amazon yetkilileri iddiaları şiddetle reddetti. Sadece 2018 yılında İngiltere'deki Amazon depolarına 1000 kez ambulans çağrıldı.
Bu da Amazon depolarında her gün 3 kez acil sağlık müdahalesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Peki Amazon bu konuda nasıl bir önlem aldı dersiniz? Gelin 2022 yılında greve çıkan bir Amazon çalışanından dinleyelim. They didn't let us call for ambulances for months, maybe years even, because they didn't want it to be nationalised and in the press that there was ambulances turned up. Amazon sadece çalışanlarına olan tutumuyla değil, sattığı bazı ürünler ve veri toplama iddiaları nedeniyle de eleştirilerin odağı haline geldi. 2014 yılında yapay zeka destekli bir sanal asistan olarak piyasaya sürülen Alexa, bu zamana kadar 100 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Genellikle evlerin içinde kullanılan bu ürün, müzik çalma, yapılacaklar listesi oluşturma, alarm kurma, sesli kitap okuma gibi onlarca özelliği kullanıcılarına sunuyor. 2019 yılında Amazon'un eski çalışanlarından birisi, Alexa'nın kullanıcılarının seslerini kaydettiğini ve Amazon'daki bir ekibin bu sesleri dinlediğini söyledi. Eski çalışan, şirketin ses geçirme programında çalışan 7 kişinin işlerinde bir kişinin duşta şarkı söylemesi, bir çocuğun çığlık atışı, bir cinsel saldırıda olmak üzere binlerce ses kaydı dinlediğini, hatta anlaşılması zorlaşan ya da çok komik gelen ses kayıtlarını kendi aralarındaki sohbet odalarında paylaştıklarını da kaydetti. Amazon yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak doğal dil anlama sistemlerini geliştirerek herkese daha iyi hizmet verebilmek için evlerin içini dinlediklerini savundu. Alexa çalışanları yeteri kadar sistemleri iyileştirememiş olacaklar ki az daha bir çocuğun ölümüne neden olacaklardı. 2021 yılında 10 yaşındaki bir çocuk Alexa'nın meydan okuma oyunu özelliğini açtı. Alexa çocuktan bazı tehlikeli görevleri yapmasını istedi. 10 yaşındaki çocuğa görev olarak telefon şarjının yarısını prize sokup tam girmeyen kısmına bozuk parayla dokun dediği sırada annenin bağırarak odaya girip olayı önlemesiyle büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay duyulduktan sonra Amazon, Alexa'nın böyle aktiviteleri önermemesi için güncelleme yaptıklarını söyledi. Şirketin tehlike saçan bir diğer olayı ise İngiltere'de meydana geldi. Guardian ekibi Amazon'dan İngiltere'de yasa dışı olan ve ölümcül zararlar verilebilecek ürünler sipariş verdi. Elektroşok tabancası, şapkaya gizlenmiş muşta ve 180 km hızla biber gazı püskürten sprey. Hepsi eksiksiz olarak Guardian ekibine ulaştığında bazı ilginç detaylar fark edildi. Ürünlerden bazıları $100 olmasına rağmen faturası $10 olarak kesilmişti. Bunun yanında elektroşok tabancasının faturasında ürün içeriği olarak oyuncak parçası yazıyordu. 3 ürün de yasa dışı olmasına rağmen nasıl satılmıştı? Amazon her zamanki gibi hızlıca bir açıklama yaptı ve bu ürünleri satan satıcıların engellendiğini duyurdu. Fakat bu zamana kadar kaç kişiye yasa dışı ürünlerin satıldığı konusu gizemini korudu. Amazon'daki bir başka skandalsa "Seni seviyorum Heinrich Himmler" yazılı tişörtlerin satıldığı anlaşılınca ortaya çıktı. Kim bu adam derseniz hemen açıklayalım. Heinrich Himmler, Adolf Hitler'in yakın çalışma arkadaşıydı ve Yahudi soykırımının da baş mimarıydı. Tabii bu haber tüm dünyada tepkilere neden olunca ürün siteden kaldırıldı. Amazon, oyun merkezli canlı yayınların yapıldığı Twitch'i 2014 yılında satın aldı. Satın alma sonrası konuşan Jeff Bezos, "Twitch gibi biz de müşteri odaklıyız ve farklı düşünmeyi seviyoruz" dedi. Müşterilere odaklanırken gözden kaçan bir grup vardı: küçük çocuklar. Bloomberg, Eylül 2022'de hazırladığı bir raporla 1976 yetişkin kullanıcının sistematik olarak 1000'den fazla çocuk yayıncıyı takip ettiği ve onları manipüle ederek tacizde bulunduğunu ortaya çıkardı. Raporda sadece Temmuz 2022'de günlük 673 çocuğun bu tarz saldırılara ve manipülasyonlara maruz kaldığı belirlendi. Twitch bu olaylar sonrasında 13 yaşının altındaki yayıncıların hesaplarını tespit edip kapatmaya yarayacak bir yazılım başta olmak üzere bazı önlemler alındığını açıkladı. Veri Koruma Komisyonu Amazon'un veri işlemesinin Avrupa Birliği veri koruma düzenlemelerine uymadığını belirtti. Bu gerekçeyle e-ticaret devine para cezası verdi. 2018'de Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren genel veri yönetmeliği nedeniyle şirketlerin kişisel verileri toplamak için kullanıcılardan izin alması, bu verilerin ne şekilde kullanılacağının bildirilmesi ve verilerin silinmesine izin vermesi gerekiyor. İşte bunlara uymadığı için Avrupa Birliği çapında bu zamana kadarki en yüksek para cezası Lüksemburg tarafından Amazon'a verilmiş oldu. Amazon yetkilileri iddiaları reddetti ve kendilerini savunacaklarını söyleyerek meydan okudu. İtalyan Rekabet Kurulu ise bir başka ihlal nedeniyle Amazon'a tam 1,1 milyar euro para cezası kesti. Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanması nedeniyle verilen bu ceza, şirketin rakiplerine karşı yıkıcı bir politika izlediğini de gözler önüne serdi. Amazon'un rakiplerine karşı nasıl bir strateji izlediğini de bir örnekle anlatalım. Amerika'da bebek ürünleri satan Diapers isimli internet sitesi Amazon tarafından satın alınmak istendi, fakat bu sitenin sahipleri satmaya pek istekli değildi.
Amazon satışın gerçekleşmemesi nedeniyle tüm çocuklu ailelere 3 aylık ücretsiz Amazon Prime üyeliği hediye etti ve çocuk bezlerini zararına satmaya başladı. Yüz milyonlarca dolar zarar etmesine rağmen yine de vazgeçmeyen Amazon bu sayede bebek bezi pazarında üstünlük elde etti. Birkaç ay sonra Diapers dayanamadı ve Amazon'un kendi şirketini satın almasına boyun eğmek zorunda kaldı. İsmi yukarıda saydığım birçok konuyla ilişkilendirilen Jeff Bezos, CEO'luk görevini Temmuz 2021'de bıraktığını açıkladı. Amazon, pandemi sonrası karlarının düşmesi nedeniyle 18.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Pazar payı da düşüşe geçen şirketin bir süre daha ekonomik sıkıntılarla boğuşması öngörülüyor. Bünyesinde bulundurduğu milyonlarca ürünle tüm dünyada büyük etki oluşturan bu şirketin ismini çalışanlarının durumunu düzeltmediği, ürünlerinin kontrolünü yeteri kadar sağlayamadığı, yasaları çiğnediği sürece olumsuz haberlerle görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.